WoW topluluğunda son 3-4 yıldır tartışılan konulardan bazıları hikayenin karanlık hissettirmemesi, yeterince tehditkar şeylerin yaşanmaması ve oyunda kadın karakterlerin ön plana çıkmaları sebebiyle WoW kültürünü WoW'laştırmış olması. Oyun hikayesindeki tehdit hissinin Dragonflight'ta ciddi anlamda azaldığına katılıyor olsam da açıkçası bugüne baktığımda bizim Türk topluluğu dahil genel WoW topluluğunda dönem dönem rastladığım bu şikayetlerin yersiz olduğunu, işin biraz fazla dramatize edildiğini, hatta ezberden konuşmaya vardığını düşünüyorum. Bu yüzden bugünkü videoda bunu tartışalım. Belli konu başlıklarına, örnekleri, hatta geliştiricilerin kendi röportajlarına göz atalım istedim. Bu videoda WoW'un yakın tarihine bakacak, bir hikayenin karanlık veya epik olması için karakterlerin boş yere öldürülmeye illa ihtiyaç olup olmadığını tartışacak, WoW eleştirilerine göz atacak ve şu an ciddi ve karanlık bir hikaye istiyorsanız elinizdeki en büyük şansın kim olduğuna göz atacağız. Bu videoda Legion hakkında çok olumlu konuşmayabilirim bu arada, haberiniz olsun. Hadi daha fazla uzatmadan konuya geçelim. WoW'un gelmiş geçmiş belki de en kötü expansion'ı Shadowlands'tan sonra gelen Dragonflight aslında zor bir işin altına girmişti. Ortamı yumuşatması, insanları sakinleştirmesi ve umut aşılaması gerekiyordu ki bence bu açıdan oldukça başarılı oldu. Bize Shadowlands'ın o boğuculuğunun ardından daha iç açıcı, pozitif bir hikaye verdi, ancak ben dahil o dönemde çoğu kişinin eleştirisi hikayenin yeterince ciddi ve tehditkar hissettirmemesiydi. Incarnate'lar Jailer'dan sonra gözüme gayet güzel gözükmüş olsalar da Zoatat veya Ashera'nın yanına yaklaşabilecek tek kötü Iridikron'du bence. Onların arasındaki zaten karşımızda düşman olarak bir tek o kaldı. Aspektlerin de bence çok sıkıcı ve pasif gösterilmeleri de hesaba katılınca Dragonflight bende daha çok antidepresan etkisi yarattı. Shadowlands travmamı bir nebzeye kadar ortadan kaldırsa da ikinci bir Dragonflight'ı kaldıramazdım ki çok şükür öyle bir şey yaşanmadı. Yoksa oynamayacaktım zaten. Dragonflight bende Shadowlands faciasının ardından olabildiğince risksiz davranmayı seçtikleri bir expansion olarak kaldı ki Danny Uzer'ın başlayıp bitirdiği son expansion Dragonflight'tı. Dwarven'ini de bitiremedi Danny Uzer. Madsen el attı duruma. İyi ki dağıtmış. Ve bize artık karşımızda ciddi, düzgün motivasyonları olan bir kötü ya da kötüler ve en az onlar kadar ağırlığını ortaya koyabilen kahramanlar gerekiyordu ki Saga ile bu ihtiyacımız en azından benim açımdan fazlasıyla giderildi. Bize bir sarsmaları gerekiyordu ki karşımızda üzerinde düşünmeye değer, gerilmeye değer bir tehdit olduğunu hissedelim. Ve bence burada gayet başarılı oldular The War Within ile. Benim için The War Within başlangıcının Broken Shore'dan aşağı kalır yönü yok. Hatta oyunun geleceği açısından daha mantıklıydı. Anlatacağım sebebini. Dalara'nın yıkılması ve Khadgar'ı kaybetmemizle titredik ve kendimize geldik, en azından ben. Ama işte burada bir yandan da özellikle bizim Türk topluluğunun diline pelesenk olan WoW eleştirisi de dillendirilmeye başlandı. Sizce niye? Çünkü burada Khadgar büyük, çok büyük bir cesaret göstererek Alleria için, kadim arkadaşı için ama daha önemlisi kadın bir karakter için hiç düşünmeden ölümü kabullendi. Ve ister inanın ister inanmayın Khadgar'a WoW dendi bu yüzden. Sebebi de erkek bir karakter olarak Alleria için canını ortaya koyması. Khadgar harika bir dost ve bu yüzden WoW oldu WoW topluluğuna göre. Ve bu bununla sınırlı kalmadı. Arada benim kanala gelen bazı troller de Alleria ve Zaltat başrol olduğu için oyuna WoW dediler. Çünkü ne hakla Anduin varken, troll varken, hele böyle kaslı kuvvetli troll varken bu iki güzel zarif manyak başrolde olabilir. Konuyu trolldan uzaklaştırayım, onu sadece örnek olsun diye verdim. Bu iki deliye dönersek Alleria ve Zaltat şu an WoW için bir şans. Aralarında kimya çok taze ve aslında eğlenceli. Ve şimdi Zaltat'tan başlarsam evet arada Zaltat'a hafif laf dokunduruyor olabilirim ve her koşulda Alleria seçeceğim de doğru ama benim bile kabul ettiğim şey Zaltat çok değerli bir kötü olacak. Beni The War Within başlamadan önce Zaltat'tan en çok uzaklaştıran şey bize çok kusursuz şekilde sunulmuş olmasıydı. Bizden hep bir değil 10 adım öndeydi, her şeye hakimdi, hiç açığı yoktu. Ta ki şu ana kadar. Your determination delights me. But I have risen from the ashes of countless empires. I have survived ordeals you cannot comprehend. You cannot kill me. I'm not aiming at you. Ama sizi temin ederim bu yüzden Zaltat'tan soğuyan olmuştur. Onu kusursuz görmek isteyenler vardı çünkü. Benimse kanım yavaştan ısınmaya başladı. Çok sıkıldım çünkü kusursuz karakterlerden. Ayrıca elimizdeki diğer bir potansiyel kötü Ashara da kadın. Onu da ekleyelim. Ve şimdi madalyonun diğer tarafı, harbiden diğer tarafı Alleria. Alleria ama videonun bu aşamasında çok konuşmayacağım ama o da bu WoW saçmalığından nasibini aldı. Hangi akla bu kim ki bu kadar ön planda olabiliyor diye.
Nasıl olur da iki kadın karakter expansion'ın poster yüzü olabilir diye. Oğlum senin elinde şöyle iki güzellik varken postere onları mı koyarsın yoksa Troll ve Anduin'i mi? Tabii ki Zaltat ve Aleria'yı kullanırsın promosyon için. Size söyleyeyim, gözlemlerime bakılırsa şu an sadece ben değil çoğu kişi Aleria ve Zaltat'ı tekrar yan yana görmeyi bekliyor. Ben Hasan Aleria için bekliyorum tabii, çok özledim çünkü. Bu peşte kenara itildi ikisi de ama aralarında kimya muhteşem. O yüzden yani Vogue falan diye isteyen istediği kadar zırlayabilir. Bu ikisi çok iyi oldu. Vogue eleştirisini bir de şu çizgi roman çıktığında görmüştüm. O da beni çok güldürmüştü, yalan olmasın. Onun üzerine daha önce şurada detaylıca konuşmuştum. Şimdi o konuda nefesimi tüketmeyeceğim ama özetle diyeceğim şey bu tarz içten samimi anlarda ihtiyacımız var ki o çizgi romanda da mesela Aleria'nın zihnen ne kadar yorgun olduğunu, arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş olsa bile üzerinden ayrılmayan gölgeyi fark etmiştik. Ya en azından ben fark etmiştim. Benim çok hoşuma gitmişti ki expansion temaslara çok uygun bir çizgi romanda. Bakın şimdi. Dwarven'in major peşlerindeki hikayeler bence Legion'dan beri gördüğümüz en iyi işler ki belli noktalarda bence Legion'dan değillerdi. Ama ara ara benim bile kabul ettiğim ve sinir olduğum şey ara peşlerdeki hikayelerin çok bayık olması. Yani peşler arasında ilgiyi diri tutacak şeyler yok. Ve bu beni çok üzdü aslında çünkü o boktan dediğim Dragonflight'ta her hikayede bir hikaye ilerliyordu. Önemli şekilde hem de. Ve emin olun bu durum en çok benim canımı yakıyor, en çok beni darlıyor, beklemekten çatlayan benim çünkü burada. Ama her böyle olduğumda kendime şu sözleri hatırlatıyorum, sizin de hatırlamanızı istedim. Before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. Henüz saganın en başında her şeyin temelinin oturtulduğu yerdeyiz fakat yine de ara peşlere daha etkileyici şeylerin anlatılmasını isterdim. Fakat bu durgunluğun kısa süre içerisinde sona varmasını umuyorum diyelim. Evet, tehdit hissiyatı ve Vogue muhabbetinin devamını karakterlerin ölmesiyle devam ettirelim. Bence bazı bu oyunculara karanlık hikayeyi kan, ölüm hatta vahşet olarak algılıyor. Bunun da sebebi bence oyunun en başta bir strateji oyunu olarak piyasaya sürülmüş olması. Bu bana her ne kadar çok saçma ve anlamsız gelse de kimseye laf edemem çünkü beni artık biraz bilenler sen önce kendine bak derler ki haklılar yani. O yüzden herkesin ilgisi ve zevki kendine diyorum. Ama şunu diyebilirim, Warcraft hiçbir zaman o kadar da karanlık olmadı bence. İçinde hep o mizah oldu ve karanlık olayları bile aslında sanat tarzının da etkisiyle biraz yumuşatarak gösterdi. O yüzden yani kan ve vahşet görme merakınız varsa bence olmasın ki gerek de yok. İşin karakterlerin ölmesi durumuna gelirsek burada üzerinde düşünecek birden fazla şey var. Şimdi hikayenin tehditkar hissettirmesi, gerginliğin en yukarı çıkması için yapılabilecek belki de en etkili hamle bir karakterin öldürülmesi veya kendini feda etmesi olur değil mi? Khadgar'ın yaptığı gibi. Ancak şu var. Warcraft'ta karakterleri bok yoluna öldürme huyu var. Her ne kadar Chris Metzen saga başlamadan önce verdiği röportajda bunun böyle olmadığını iddia etmiş olsa da. You to tell me if there's any tragedy coming at all. We're not even suggesting it here. I have a kill list. Do you? I've got my top 12 characters, like they're all going. Why is Khadgar at the top of the list? I kid. I love Khadgar. There's no kill list. All right, good. But you know what I mean. You might find yourself going, well, it might be time for Character X to take a character dive. We you know, so there's no, I'm kidding, there's no kill list necessarily. But we do talk about this stuff all the time. And the only, you know, when you start talking about knocking off main characters, it's not a small thing. And usually that is in service to, in the general story you're developing, if you really need to punctuate, you know, dramatic stakes, the easiest thing to do is ask Lucas, blow up a planet, or you know, knock off a main character. Tyrion Fordling, for example. Tyrion. Remember that? Yeah, I do. I remember that. I'm still gripping on that one. Yeah, that was rough. No pressure though. I'm just saying it was a rough moment. No pressure. You know, so we do talk about it from time to time, but we try and frame it with, you know, the greatest gravity possible and trying to be clear that, you know, this franchise has another 20 years in it. You know, it's this big ongoing idea and losing critical characters is costly. So it's, you know, we talk about it from time to time. I won't tell you we won't lose anybody over the arc of the saga. Those types of moments are all about establishing stakes and that emotional, you know, engagement from the player ultimately. Şimdi bu röportajdan sonra benim çok komiğime giden bir trend başladı Vol topluluğunda. Karakter ölüm listesi hazırlamak. Ya Metzen'in burada şaka yaptığını 10 yaşındaki çocuk bile anlar bence ama oyuncular nasıl açsa böyle bir şeye dilek listesi yazmaya başladılar resmen. Trend ölsün, Aleria ölsün, Trallon ölsün, Sylvanas ölsün, Troll ölsün, Illidan ölsün falan
Bir dakika oğlum, ne oluyoruz lan, bir durun. Böyle şey olur mu? Veya YouTube'da da Saga'da vefat edecekler listeleri dolaşmaya başladı, işte Troll, Sylvanas falan. Buna hemen Alere ve Sylvanas üzerinde hızlı şekilde örneklendireceğim. Bu ölüm listelerini saçmalığını uygulamak için. Alere'yi çok kez anlattım ama izlemediğiniz emin olduğum için bir daha özet geçeyim. Bu kadar yılın ardından hele gelecek 20 yılı planlıyorsan adil ve mantıklı bir hikayede Alere ve ailesini bu sagadan sağ çıkarırsın. Sylvanas konusunda da sırf oyuncuların gözünde kötüleşen, düşen imajını toparlamak için kendini feda ederse büyük rezillik olur. Alere açısından da bu rezillik olur, Sylvanas açısından da. Öldürme Sylvanas'a ne gerek var? İkinci bir şans ver. Zaman içerisinde belki yavaş yavaş da olsa kendine ait yerini tekrar bulur. Öldürürsen ondan bu şansı da almış olacaksın çünkü. Ve böylece aslında bu tartışmadaki bence kilit noktaya geliyoruz. Karakterleri öldürdüğünüz zaman, hele ucuz sebeplerden öldürdüğünüz zaman karakter gelişimleri boşa gitmiş oluyor ve başka şansları da kalmıyor. Ve işte şimdi dönüp Legion'a bakarsak artık, kusura bakmayın, Legion bu konuda büyük sıçtı. Sıçtı batırdı. Ben o dönem ağzım açık oynamıştım ama bu 8 yıl önceydi. Yaşlandım artık, belki de duygusallaştım bilmiyorum ama bugünden baktığımda Varian, Vol'jin, Tyrion ve Visera'yı 10 dakika içerisinde arka arkaya öldürmek çok saçma geliyor gözüme. Her şeyden önce Madsen röportajda diyor ya, major karakteri öldürmenin bir ağırlığı olmalı diye. Sen 4 tane major karakteri arka arkaya öldürdüğünde olayın ağırlığı kalkıyor zaten. Çünkü o işin ağırlığı biraz da karakter arkasından tutulan yas ve yaşanan olay üzerine düşünmekte. Ulan Broken Show'dan itibaren Vol'jin saçma sapan bir şekilde öldü, Tyrion öldü, Varian öldü, Ysera öldü. Ne olduğunu anlamadık ki. Hangisinde şok olacaksın? Hangisinde etkileneceksin? Böyle şey mi olur? 4 tane major karakter arka arkaya öldürülür mü? Bari birini öldür, herkes ona odaklanıp etkilensin. Yasın tutsun. Diğerlerini de öldüreceksen zamana yayarsın. İşte bu da o ucuz şok etkisi içinde. İyice derine inersek Ysera gerçekten bok yolunu öldü. Vol'jin sırf Sylvanas Warchief olsun diye öldü. Tyrion'u da Ashbringer'ı oyunculara verebilmek için öldürdüler. Zaten tahminden sonra ne bok yediklerini fark ettiler ki Ysera'ya Dragonflight'ta geri getirdiler. Gereksiz bir şekilde ama zaten en başta ölmesi saçmaydı. Vol'jin de Law oldu. Midnight'ta görebiliriz. Evet ya, Vol'jin Law oldu bu arada. Trollerin taptığı doğa tanrılarından birine dönüştü ve şu an Shadowlands'te yeniden doğma sürecinde. Burada geriye gerçekten bir amaca hizmet eden ölüm olarak Varian kalıyor. Orada da amaç bizi kurtarmasından öte Vanilla WoW'dan beri yanımızda büyüyen, bazen oyun içinde bazen de kitaplarda rol alan Anduin'in vaktinin gelmesiydi. Ama bakın burada kilit nokta şu. Varian ve Anduin 12 yıldır oyun hikayesinde aktif şekilde yer alıyorlardı zaten ve artık Anduin'in vaktinin geldiğine karar vermişlerdi. Ve Varian gerçekten bir kahraman gibi gitmişti. Take this to my son. Bu sinematiği ilk izlediğim anı hiç unutmayacağım. Çok unutulmaz anlardan biriydi. Varian'ın ölümündeki bence iki önemli detay şu. Varian'ın oyun hikayesinde bir mirası vardı. 12 yıllık bir miras, yaptıklarıyla, sinematiklerde söyledikleriyle, aldığı kararlarla, yıllar içinde gösterdiği karakter değişimiyle ve tabii ki en büyük mirası olarak da artık belli bir yaşa gelen oğlu Anduin. Diğer ise gerçekten kahraman gibi hatırlanacak şekilde gitmesiydi. O yüzden Legend'da gerçekten bir amaca hizmet eden, gerçekten özenle hazırlanan tek ölüm Varian'ın ölümüydü bana göre. Ya bir karakteri illa öldürmek istiyorsan böyle öldürmelisin ve bir saga boyunca yaşanacak majör ölümde en fazla biri olmalı. Ama işte gerçekten gerekli mi? Dwarven'de şu anda aslında 5 karakter öldü. Beelgrim, Khadgar, Magni, Laszlo, Renzik. Khadgar öldü, evet, Alere'yi kurtarmak için düşünmeden canını ortaya koydu ve orada yok oldu. Ancak hafta sonra öğrendik ki orada zekasını kullanarak kendi Dark Heart'ın içine yok olmadan aktarmayı başarmış. Yani burada ucuz bir şey yok. Önce müthiş bir cesaret örneği gösteren, sonra da zekasını konuşturan Khadgar var. Ve orada ölmemiş olması Dalaran sinematiğini daha az etkileyici kılar mı? Bence kılmaz. Ben o gece hissettiklerimi unutmam. Benle kaldı onlar. Alere'nin o öfke ve üzüntüyle yaptıkları malum. Bu yüzden neredeyse karanlığın eline düşecekti. Khadgar'ın Dark Heart'ın içinden çıkması sürpriz oldu ama sonra öğrendik ki sakat kalmış.
Evet, bir fantezi evrenindeydi ve Khadgar o kadar büyük zarar görmüş ki Dark-Heart'ın içinde kalıcı olarak sakat kaldı. Ve Khadgar pembe tekerlekli sandalye kullandığı için de Walk dediler mesela. Nasıl sakat kalabilir diye. Warcraft ne kadar elit bir oyunsa artık böyle şeyler yasak sanırım. Diğeri de Magni. Azeroth, let your blessing pass to them. Yani ben hala bu sinematiğin WoW tarihinin en epik sinematiklerinden biri olduğunu düşünüyorum ve Saga'nın da şu ana kadarki en epik anıydı. Magni, Azeroth'un ona bahşettiği kutsamayı Earthen'ları hiçliğin elinden kurtarmak için feda etti ve öldüğünü düşündük. Fakat Azeroth, Magni'nin amacını tamamladığına karar verip ona eski hayatını bahşetti. Peki Magni'nin burada ölmemesi bu sinematiğin epikliği veya vuruculuğundan bir şey götürüyor mu? Bence götürmüyor. Çünkü burada olay Magni'nin o cesareti gösterebilmesi ve herkesi kurtarmış olması. Fakat bu ikisinin haricinde Beilgrim, Laszlo ve Rennzig'i kaybettik. Evet, belki majör karakterler değillerdi ama Beilgrim korumakla yükümlü olduğu Earthen'lar için, Laszlo ve Rennzig ise Goblinlerin özgürlüğü için hayatlarını ortaya koydular. Peki majör karakterlerden devam edersek, ölmelerinin gerekli olup olmadığı sorusu bizi bir sonraki konu başlığına taşıyor. Saga'da şu an rol alan ve alabilecek karakterler arasında ailesi ve çocuğu olanlara kısaca göz atarsak, Aleri ve Turalion'un oğlu Arator, Moira'nın oğlu Dagran, Tyrann'den evlatlık kızı Shandris, Yseren'in kızı Merithra, Troll'un oğlu Durak ve kızı Rehze, Liadrin'in evlatlık kızı Salandria. Size biraz önce Varian ve Anduin örneğini vermiş ve Anduin'in zamanının geldiğini söylemiştim. Fakat olay şu ki burada saydığım genç neslin vakti henüz gelmedi. Daha çok pişmeleri, ebeveynleriyle daha çok vakit geçirmeleri, öğrenmeleri gerek. Özellikle Arator'un. Unuttuğum çocuklar olabilir, yorumlarda hatırlatırsınız varsa. Şimdi bu listeye baktığımızda mesela Troll'un veya Tyrann'den ölebileceğini düşünürsünüz tahminen ki çocuklarına yer açsınlar. Fakat bu gerekli mi gerçekten? Yani saga sırasında Tyrann'de Illidan, Aleri, Turalyon, Sylvanas ve Troll'un öldüğünü varsayın. Ne yapacaksın sonra? Matt senin daha anlatacak çok şey varmış. Kendi diyor gelecek 20 yılı planladık diye. Oyuncu kitlenin büyük kısmını kaybedersin. Kimse bana yalan sıkmasın oyunu dünyası için oynuyorum falan diye. Dünyaya duygusal bağı aslında kurmazsın. O dünyanın sana verdiği karakterlerle kurarsın normalde. Ne yapacağız? Arator, Dagran ve Shandris'le mi takılacağız Saga'dan sonra? Kimsenin umurunda olmaz ki, benim bile. O ufaklıkların yolu daha uzun. Özellikle Arator'un anne ve babasını tam yeni bulmuşken ayırmak olmaz. Birlikte geçirecekleri çok vakit, birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Ben şu konuda asla yalan söylemedim. Ben oyunun eskiyen yüzlerinden sıkılmış biriyim. Kim bunlar? Troll, Jaina, Sylvanas, Anduin. Illidan, Malfurion ve Tyrann'ı bu listeye katmama sebebim bu dördüne kıyasla beni bayacak noktaya gelmemiş olmaları. Ama onlardan bayamış olmam ölmelerini istiyorum demek değil. Ben böyle dönem dönem sataşacağım, şakasını yapacağım, o kadar. Niye ölmelerini isteyeyim ki? Onların da seveni çok. O karakterleri benim Aleri'ye bağlı olduğum kadar bağlanan arkadaşlarım var. Size az önce The War Within'den örnekler verdim. Magni mesela ölmedi ama güçlerini feda etti, değil mi? Aleri de böyle bir şey yapabilir, aklınızda olsun. Belki de Midnight'ın sonunda ya da eğer benim beklediğim gibi sonrasına uzarsa The Last Titan sırasında güçlerini feda ederek Dimensious'u ve Azeroth üzerindeki tüm Void etkisini def edecek. Belki de Worldsoul'u temizleyecek. Aleri'nin bir fedakarlık yapacağı kesin, çünkü lanet olsun ki asla kendini öne koymayan biri. Fedakarlığı bu şekilde olabilir ama eminim Aleri ölecek gibi olup ölmediği zaman abonelik iptal edecek çok şey olur. Aynı Sylvanas ölmediğinde yaptıkları gibi. En azından öyle demişlerdi yani. Peki benim lanetli dörtlüğü yani Jaina, Troll, Sylvanas ve Anduin ne yaparsın? Anduin'in önünde daha uzun bir gelecek var. Onun rolü azalmaz ancak Troll, Sylvanas ve Jaina'yı saga sonrasında yavaştan emekliye ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum. Artık hem liderleri oldukları gruplara hem de ailelerine rehberlik etmeleri, ancak çok gerektiğinde sahneye çıkmaları gerekiyor bence saga sonrasında.
Bence bu 4 şapşalın saga sırasında ölmelerine gerçekten gerek yok. Ancak benim bile kabul ettiğim bir gerçek var, o da şu ki The Last Titan'da her şey olabilir. Fakat tüm major karakterler sagadan sağ çıkarsa ben üzülmem. Çünkü dediğim gibi öldürmeden de gayet epik ve karanlık hikayeler anlatılabilir. Ve buradan niye The War Within'i bence düşündüğünüzden daha karanlık olduğunu örneklerle açıklamaya geçip ardından da bir karakter üzerinde bunu değerlendirelim. Bence The War Within'de şu ana kadar gözden kaçan veya göz ardı edilen WoW standartlarında gayet karanlık bölgeler ve yaşanan olaylar var. Gelin onlara hızlıca çok yorum katmadan göz atalım. The blood of the old gods can make your people powerful again. İyi ki bu. Yani Karakan aslında bence başlı başına WoW standartlarında çok rahatsız edici bir konsept ve ilk etkilerinden birini de burada gördük. Neridianlar üzerinde yapılan deneyleri çok detaylı olmasa da gösterdiler. Bunun haricinde The War Within için yayınlanan bazı fragmanlarda da yine Karakan'la deney yapan Neridianları göstermişlerdi. Dalaran yok oldu, expansion'ların başında ve şehirden kaçmadan önce her yerde ölen insanların cesetlerini görebiliyordunuz. Yani kan ve vahşet ihtiyacınız varsa oradaydı. Arkasından az önce detaylıca bahsettiğim gibi Khadgar Darkheart'ın içine çekildi. Kurtulsa bile ruhen ve fiziken kalıcı şekilde yaralandı. Daha önce başka bir videoda kısaca bahsetmiştim. Burada doğrudan göstereyim. Aşk-ı altındaki mağarada çok rahatsız edici şeyler var. Mağaranın zemininde devasa örümcekler, aşağısındaki gizli odada ise Old Kat havasının olduğu bir geçit. Sizi izleyen bir göz, odanın ortasında ritüel malzemeleri, mumlar, ölmüş bedenler ve bir heykel var. Bunun haricinde size hep bahsettiğim Medanic Deeps ve yeni peşte eklenen Corrupted olan bölge. Her yer Old Kat yaratıklarıyla dolu ve su akıntıları Karakan'a dönüşmüş. Heykelle parçalanmış ve tentakılla dolmuşlar, gezegenin derinlerinin ne büyük bir tehlike altında olduğunu gösteren cinsten. Ve şu videoda bahsettiğim Emerald Nightmare'i andıran, hatta belki uzantısı olabilecek, buraya bağlı The Unseeming. Oraya hapsolanlar zaman içerisinde Void'in etkisine giriyorlar ve geriye eski hayatlarından bir şey kalmıyor. Yine şu videoda bahsetmiştim, karanlık. Aslında belki de burayla bağlantılı olan, Koboldların korkudan sürekli mum yakmalarına, kafalarına mumla dolaşmalarına sebep olan karanlık. O kadar tehlikeli ki bir kobolda verebileceğiniz en büyük ceza mumunu elinden almak. Karanlıkta savunmasız kalıyor çünkü. Buna bağlı olarak bence o karanlıktan doğan denizden gelen Kobis, Naga ve Murloc karışım bu arkadaşlar kötü. Yani net kötü. Acımasız olarak yaratılmış canlılar. Yamyamlar hatta, o kadar diyeyim. Ölüleri kaldırıp savaşmaları için de kullanıyorlar. Bir de hepsinin yanında bu lanet olası ufak gizemli balık. Kar ritüellerinin nasıl yapıldığını çok iyi bilen ve Kobis'i de zavallı, akılsız yaratıklardan öte bir şey görmeyen, denizin altındaki denizde yaşayan ve oraya inmemizi tavsiye etmeyen arkadaş. Son olarak da biraz önce bahsettiğim gibi 2 Goblin. Henüz Expansion'ın ilk Major Patch'inde Karakan kullanan silahlar tarafından atomlarına ayrıldılar. Ve yüksek ihtimalle olayların iyice rahatsız edici hale gelebileceği bir yere Karaş'a gideceğiz. Yani umarım ki. Ve böylece son olarak özellikle Midnight sırasında karanlık hikaye ihtiyacını rahatça karşılayabilecek karakteri kısaca vurgulayalım. Karanlık hikaye istiyorsanız Alleria bu ihtiyacınızı karakter üzerinde rahatça karşılayabilir ki şimdiden sinyallerini vermeye başladı. Konu Alleria olduğunda hiçbir zaman nereden başlayacağıma karar veremiyorum. O zaman önce daha kabul edilebilir detaylardan başlayayım. Oyunun en zalim ırklarından Ethereal'lar uzun süredir Alleria'nın peşinde. Çünkü Argus'a sırf karanlık Nari'ye dönüşen Lura'yı ele geçirmek için yaptıkları çıkarma Alleria yüzünden başarısız olmuştu. Alleria Lura'yı emip kaçmıştı. Ondan öncesinde ise Ethereal'ların çağırdığı bir Void askerinin kalbini de özümsemişti hatta. Tabi oyun içinde bunu göstermediler ama düşününce bence çok karanlık. The heart of a demigod. This is no mere token, Alleria. Take it, and you will be one step closer to your destiny. Alleria içinde kontrolünü kaybettiği anda çok kötü şeylere yol açabilecek bu karanlığı taşıyor ki bence Lura'nın benliği kaybolmadı. Eğer kişiliği hala o karanlık Nauru halindeyse şu an Alleria'yı rahatsız ediyor olabilir ya da vakti geldiğinde uyandırılması durumunda büyük sıkıntı yaratabilir. Ethereal'ların Alleria'yı tam olarak neden istediğini bilmesek de Ethereal prenslerinden Durzağ'ın Alleria'yı kraliçesi yapmak istiyordu. Void kraliçesi. Ona kaderinden kaçmamasını, dönüşümünü tamamlamasını ve yanında hüküm sürmesini teklif etmişti. Çokça kez anlattım zaten bunu. Bir önceki videoda da biraz ima etmiştim. Ethereal'ların Alleria'yı ne için kullanmak istiyor olabileceklerini. Onu tutsak edip gücünü kullanarak Samwell'i bu sefer Void için bir geçit kapısına çevirmeyi ya da belki daha kötüsü, belki de Alleria'yı Dimensions için kullanmayı planlıyor olabilirler. Dimensions'un fiziksel evrende kalabilmesi için bir aracı olarak. Bunların detayına başka bir videoda inerim. Alleria'nın hala Karakan'dan etkilenme ihtimali olduğunu düşünüyorum ancak tahminen o hikayeyi Madsen
Haronir hikayesini yani ya kestirip attı ya da Saga'nın ilerisine öteledi Kareş'e yoğunlaşmak için. Biraz daha rahatsız edici alana giriş yaparsak, hiçlik Aleyre'den vücudunu terk ederek enerjiye dönüşmesini istiyor. Bu daha önce bahsetmiştim. Buradaki gibi hiçliğin avatarına dönüşmesi de olabilir anlık olarak. Ya da gerçekten vücudundan ayrılarak aynı Ethereal'lar gibi saf enerjiye dönüşmesini istiyor olabilirler ki o kısıtlamalardan kurtulsun. Ama bu korkunç bir ihtimal yani. Gerçekten korkunç. Eğer bu olayın üzerine gideceklerse umarım ilk söylediğim ihtimal üzerinden giderler. Öbür türlü geri dönüşü olmaz. Bana bile fazla gelir bu. Aleyre'nin içindeki bu enerji kötülüğe düşmesi halinde veya bence çok daha güzel olabilecek şekilde bir anti-hero çevirmesi halinde değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Çok değişik şekillerde. Şimdi Aleyra'nın içindeki bu karanlık hakkında bolca konuşuyorum ki çünkü aslında karanlık tarafını görmek istiyorum. Yani illa o şekilde değil ama mesela geçen yaz yayınladıkları kısa hikayesinde içindeki şüpheleri, korkuları çok güzel tarif etmişlerdi ve daha da güzeli fısıltıların onu nasıl rahat bırakmadığını çok güzel yansıtmışlardı. Neyle uğraştığını göstermek için. Mesela saga boyunca özellikle Midnight bunun için uygun ortamı yaratabilir. O fısıltıları oyun içi bir sinematikte duymak isterdim. Hatta kendi sesinin çarpıtılmış halini duysak muhteşem olurdu. Zalatat ve herhangi bir Void canlısı değil ama kendi karanlığı. Açık konuşayım bu arada, ben olsam The War Within'in gizli kötüsünü, tehdidini Aleyra'nın kendi karanlık tarafı yapardım. Belki de Midnight'in gizli kötüsüdür, bilemem. Ayrıca yine bazı sinematiklerde Void gözüyle gördüğü görüleri görmek isterdim ama aslında o tarz bir şeye şimdiden şahit olmuş olabiliriz. Fight. The black blood. It's all around Bu us. muhteşem bir andı benim için ve eminim ki daha fazlasını görürüz. Ellerinde o potansiyel var çünkü. Onun haricinde Aleyra ihanete uğrayabilir. Belki Locus Walker tarafından belki bazı zayıf iradeli Void Elf'ler Aleyra'yı inançlarını yitirip Zalatat'a katılabilirler ya da. Ve Aleyra konusundaki son karanlık detay, en azından şimdilik, bu aslında The War Within'in başından beri farkında olduğum ancak bilerek üzerine çok konuşmadığım bir ihtimaldi, beni çok rahatsız ettiği için. Dillendirmeyeceğim ama en azından ima edeyim. I can feel the Void's influence upon her. She's Zalatath's creature now. How could you know that? Get out of my... Blizzard, eğer bu yola gideceksen çok dikkatli olman gerek çünkü bu hem Aleyra hem de Zalatat için çok riskli bir hamle olur. Doğru kullanırsan ilginç bir hikaye çıkabilir ancak ben Aleyra ve Zalatat'ı iki ayrı karakter olarak ilerlemelerine ve kendi yollarını çizerken aralarındaki ilişkinin ilerlemesini tercih ederim. Yine de evet, aralarındaki bağ beklediğimizden daha kuvvetli bir hal alabilir her an. Yani sözün özü, ben The War Within'in saganın başlangıç bölümü olarak şu ana kadar yeterince karanlık ve ağır olduğunu, epik ve karanlık bir hikaye anlatmak için karakterleri öldürmenin gerekmediğini ve yine karanlık hikaye görmek konusunda en büyük umudumuzun Aleyra olduğunu düşünüyorum. Bu sefer yeni teorilerle gelmek yerine bir tartışma videosu yapmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü video bu kadardı. Dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.